Hepinize selamlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Özlem Akçı. Bir süredir tiny house kültürü ve minimalist yaşam hakkında içerikler hazırlıyorum. İçeriklerimi çok beğeniyorsunuz, çok güzel geri dönüşler ve sorular alıyorum. Bu sorulardan geneli tiny house kültürünü, küçük ev yaşamını çok merak ediyorum ama nereden başlayacağımı ve nelere dikkat etmem gerektiğini bilmiyorum oluyor. Küçük bir ev satın almadan önce nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Öncelikle kanalıma abone olup like butonuna basmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Evet, katılıyorum. Küçük bir evde yaşama kültürü aslında bizim kültürümüzle pek uyuşmayan bir yaşam biçimi. Akraba ziyaretlerini, komşu misafirliklerini çok fazla seven, çok düşkün olan bir milletiz. En fazla büyüklüğü 40 metrekare olacak olan küçük bir evde akrabalarımızı ya da komşularımızı nerede ağırlayacağız? Ya da yeni aldığımız bir koltuk takımını nereye sığdıracağız? Küçük bir evde yaşamayı düşünüyorsanız, bunu kafaya koyduysanız bunların hepsine hazırlıklı olmalısınız. Ve bunları sorun yapmamanız gerekiyor. Misafirlerinizi kocaman bahçenizde ağırlayabilirsiniz. Ama konumuz şimdilik bu değil. Minimalist yaşam, küçük ev yani tiny house kültürüne merak sardıysanız ama ülkemizde bu tarz evlerin azlığından dert yanıyorsanız ve nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız bu video tam da size göre. Nasıl geleneksel bir ev satın alırken belli başlı kriterlerimiz oluyor? Küçük ev satın alırken de buna benzer bir takım kriterlerimiz olmalıdır. Tiny house'umuzu nereye koyacağımız yani arazi seçimi en önemli detaydır. İlk başta dikkat etmeniz gereken şey arazi seçimidir. Eğer bir araziniz varsa, hele ki araziniz deniz manzaralı ya da göl manzaralıysa, mükemmel bir manzarası varsa işin %70 kısmını halletmişsiniz demektir. Küçük evlerde arsa seçimi neredeyse en fazla dert edilen şeydir. Ama bunun da üstesinden gelmenin yolları var. Videonun ilerleyen kısımlarında buna da değineceğim. Tiny house aslında taşınabilir ev demektir. Bir römork yapısına sahiptir. Bir karavan kadar sık seyahat özgürlüğü tanımasa da yine de minimalist yaşama dair güzel avantajlar sunar. Taşınamayan evler de aslında tiny house kültürüne, tiny house konseptine dahildir. Ama hem yasal açıdan hem de seyahat özgürlüğü açısından bazı kısıtlamaları vardır. Bana soracak olursanız taşınabilir evler daha fazla seyahat özgürlüğü verir. Taşınamayan evler ise daha fazla ev konforu verir. Toparlayacak olursak küçük ev yaşamına dair ilk dikkat etmeniz gereken şey arazi seçimi. İkincisi ise sizin isteğiniz. Yani taşınabilir mi, taşınamaz mı bir ev isteğinizdir. Eğer ki araziniz varsa ve bahçesinde çiçekler, sebzeler, meyveler yetiştirmek istiyorum diyorsanız bence taşınamayan küçük bir ev sizin için daha uygun olacaktır. Bir tiny house satın almadan önce hangi ağaç türünden yapıldığını mutlaka öğrenin. Tiny house'ların genel olarak ömürlerinin 30 yıl kadar olduğu söylenilir. Ama bu tabii ki hangi ağaç türünden yapıldığı ve koruyucu malzeme olarak nelerin kullanıldığına göre değişkenlik gösterir. Ülkemizde ve dünyada tiny house'lar genelde Sibirya çamı ve Fin çamından üretilir. Sibirya çamı Rusya'nın Sibirya bölgesinde ve Bulgaristan'ın bazı belli başlı bölgelerinde yetişir. Bu ağacın en büyük özelliği yumuşak bir yapıya sahip olmasıdır. Yumuşak yapısı sayesinde kolay işlenebiliyor olma özelliği vardır. Bu ağaç türünde yamulma ve eğilme gibi durumlar olmaz. O yüzden bu ağaç türü çok dayanıklıdır. Fin çamı ise adından da anlaşılacağı gibi Finlandiya bölgesinde yetişir. Sibirya çamı ile hemen hemen aynı özelliklere sahiptir. Her iki çamın da çivi ve vidayı çok iyi tutma özelliği vardır. Bir de Fin çamının diğer çamlara göre ekstra bir yanı da daha ekonomik olmasıdır. Bir de ülkemizde kullanılıyor mu bilmiyorum, duymadım, görmedim ama Ukrayna çamı var. Ukrayna çamı diğer çamlara göre daha sert bir yapıya sahiptir. Daha sert olduğundan dolayı da kılcal damar çatlakları daha fazladır ve bu çatlakların büyüme ihtimali de daha fazladır. Sert bir yapısı olduğundan dolayı. Bu çam da aklınızda bulunsun. Evin ne tür bir yalıtımı var? Yaşadığınız yere bağlı olarak evin ısı yalıtımı son derece önemli olabilir. Özellikle küçük evinizle ülkemizin doğu bölgelerine gitmeyi ve orada yaşamayı planlıyorsanız gerçekten ısı yalıtımı sizin için hayati önem taşıyacaktır. Kimse kendi evinde donmak istemez herhalde. Bazı kişiler ısı yalıtımında yat verniği kullanıldığını söylüyor ama ısı yalıtımında yat verniği kullanmak son derece yanlıştır. Evet, yat verniği suya ve neme karşı oldukça dayanıklıdır. Çok güzel koruma sağlar. Ahşap yüzeylerin doğal görünüm kazanmasında yardımcı olur. Ultraviyole ışınlarına karşı ve kimyasal etkilere karşı son derece güzel dayanıklılık, koruma sağlar. Ama asla ısı yalıtımı sağlamaz. Isı yalıtımı için üreticiye mutlaka malzemenin R değerini sorun. R değeri kullanılan izolasyon malzemesinin kalitesini size anlatacaktır. Yüksek R değerleri yüksek ısı direncini ifade eder. Küçük evinizi satın alırken fiyata nelerin dahil olup olmadığını mutlaka öğrenin.
Örneğin fiyatın içerisine diyelim ki buzdolabı dahil değildi ve bundan sizin haberiniz yoktu. Yeni bir buzdolabı almak, buzdolabının boyutlarını, enerji türünü evinize göre ayarlamak, bunların hepsi sizin için ekstra külfet oluşturacaktır. Bu ekstra şeyler de toplam maliyeti artıracaktır. Bu da tadınızı kaçıracaktır muhtemelen. Bir de şu detayı da mutlaka dikkat edin. Eğer ki evinizi aldınız diyelim ve aslında taşınamaz bir ev aldınız diyelim ve arabanız da yok. Evi götürecek bir aracınız yok. Nasıl götüreceksiniz? Bu evin nakliyesi de sizin için ekstra bir maliyet oluşturacaktır. O yüzden evi satın alırken firmaya nakliye kısmını sorun. İstanbul'dan Antalya'ya götürüyor olabilirsiniz. Bu size ekstra bir maliyet oluşturacaktır. Bu detayı da mutlaka göz önünde bulundurun. Aileniz kalabalıksa küçük ev seçeneklerinizi mutlaka tekrar gözden geçirin. Diyelim ki minimalist küçük evlerde yaşamayı istiyorsunuz. Ama aileniz kalabalık ya da çocuklarınız var diyelim. Mutlaka yaşam alanlarınızı tekrar gözden geçirin. Küçük ev yaşamı evet çok güzeldir ama bazı durumlarda feragatlık göstermeniz gerekebilir. Çocuğunuz okula gidiyorsa yatağınızın olduğu kısmın perdeli değil de sürgülü olarak odadan ayrılmasını sağlayın. Bu sayede çocuğunuzun daha rahat ders çalışmasına destekte bulunmuş olacaksınız. Bir de evin içerisindeki yaşam alanında mobilyaların köşelerinin sivri olmamasına dikkat edin. Çünkü evin içerisinde küçük bir alana sahip olacağınız için ne kadar mobilyaların uçlarının daha oval olursa sizin için daha kolay, daha geniş bir yaşam alanı sağlayacaktır. Nasıl ikinci el bir karavan satın alabiliyorsanız ikinci el tiny house da satın alabilirsiniz. Ama dikkat etmeniz gereken bazı detaylar var bu noktada. Taşınabilir evlerde karavanlar gibi yapısında sorun olursa telafi edilmesi zor olabilecek sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz. Bu noktada ben tiny house'u satın aldığınız ev sahibiyle konuşmanızı, neden sattığını öğrenmenizi tavsiye ediyorum ve öneriyorum. Ondan öğreneceğiniz olumlu olumsuz detaylar, olumlu olumsuz deneyimler size mutlaka yol gösterecektir. Betonarme bir yapı olmadığı için evin dış kısmında oluşan hasarlar zamanla daha büyük sorunlara yol açabilir. Bu evlerin tamiratı beton evlere göre çok daha zordur. Özel işçilik gerektirir. Sürekli de bu evleri tamir edecek kişiyi bulmanız kolay olmayabilir. Bu yüzden İkinci el küçük evinizi satın alırken mutlaka evin yaşını öğrenin. Evin özelliklerini öğrenin. Ev ile ilgili tüm detayları kontrol edin. Bir takım hasarları, oluşabilecek sıkıntıları öngörün. Hepsini değerlendirin. Öyle alın. Ben de küçük ev sahibi olmak istiyorum ama satılık olanların fiyatı çok pahalı diyorsanız ya da ikinci el olanlarından almak istemiyorum. Yine de küçük ev sahibi olmak istiyorum diyorsanız kendi küçük evinizi kendiniz inşa edebilirsiniz. Eğer ki kendi küçük evinizi kendiniz inşa ederseniz emin olun ki satılık olanların bir tanesinin fiyatına belki 2 tane bile inşa edebilirsiniz. Bu da benden size bir sır olsun. Neden mi böyle söylüyorum? Çünkü ülkemizde tiny house kültürü çok fazla gelişmediği, çok fazla yaygınlaşmadığı için firmalarda tabii ki bu ürünleri sipariş usulü sınırlı sayıda üretiyorlar. Bu yüzdendir ki fiyatları tabii ki biraz pahalı olabiliyor. Ayrıca firma olarak da logolarını yaşatabilmek ve daha da büyüyebilmek adına kar marjlarını tabii ki üzerine koyup satıyorlar. Bu da fiyatların dediğim gibi ekstra yükselmesine sebep olabiliyor. Ama ülkemizde daha da fazla yaygınlaştığında, bu kültür daha da fazla geliştiğinde emin olun ki fiyatlar daha da düşecektir. Ama şimdilik yapabiliyorsanız eğer kendi küçük evinizi kendiniz inşa ederseniz çok daha mantıklı ve hesaplı olacaktır. Şimdi gelelim bu işin zorluklarına. Eğer ki eliniz bu işe yatkın değilse ya da teknik bilgi sahibi değilseniz bu işten yol yakınken vazgeçin derim. Kendi küçük evinizi hayal ettiğiniz gibi inşa etmek o kadar da kolay olmayacaktır. Öncelikle bunu söyleyeyim. Evin çatısından kapısına, duvarından iç dizaynına kadar inşa ederken birçok sorunla karşılaşacaksınız. Evin yani küçük olmasına rağmen küçük bir evin ısı yalıtımı bile sizin için büyük sorunlar oluşturabilir. Yapım esnasında yaptığınız her hata ev bittikten sonra başınıza büyük dertler açabilir. Ama olsun, ben yine de kendi küçük evimi hayal ettiğim gibi kendim inşa edeceğim diyorsanız hadi gelin size birkaç tüyo vereyim. Öncelikle inşa hakkında hiçbir şey bilmiyorsanız evinizin küçük işlerini onarması için bir usta tutun ve ondan bir takım şeyleri öğrenin. Planlamanızı iyi yapın. Karşınıza çıkabilecek engellere profesyonel çözümler üretebilecek destekler alın. Arazinizin durumunu mutlaka kontrol edin ki bunu hep söylüyorum. Arazi seçimi çok önemlidir. Eğer arazinizde imar izni yoksa taşınamaz tiny house fikrinden vazgeçin. Kuramazsınız. Taşınamaz tiny house'lar için imar izni gereklidir çünkü. Taşınabilir tiny house'lara yönelin. Bunun için de remork, çekici, ekstra onaylar ve masraflar gibi bir takım sorunlarla karşılaşabilirsiniz.
Arazinizin kanalizasyon, elektrik ve su gibi olanakları olup olmadığını küçük evinizi inşa etmeden önce mutlaka kontrol edin. Eğer ki küçük evinizi inşa ettikten sonra su hattının olmadığını fark ederseniz bu sizin için ekstra masraf oluşturacaktır. Hadi su hattını dolma depo ya da kuyu açtırarak bir şekilde çözümleyebilirsiniz. Elektrik olmaması sorunu daha da sıkıntı olacaktır. Elektrik sorununu da eğer ki araziniz buna elverişliyse, bulunduğunuz ortam buna elverişliyse güneş enerjisi kullanarak da bir şekilde çözümleyebilirsiniz. Şimdi ikinci senaryo olarak kendi arazinizin olmadığını varsayıyorum. Bu noktada iki tane seçeneğiniz bulunuyor. Birincisi, öncelikle taşınabilir bir tiny house almanız mantıklı olacaktır. Taşınabilir tiny house'unuzu da imarsız arazilere koyabileceğiniz için diğer arazilerden çok daha ucuz olan bir de imarsız arazi satın alacaksınız ve taşınabilir tiny house'unuzu buraya koyacaksınız. Ya da ikinci seçenek olarak da ülkemizde çok yakında, umarım çok yakında oluşmaya başlayacak olan minimalist yaşam köylerine götürebilirsiniz tiny house'unuzu. Ülkemizde birçok firma şimdiden çalışmalarına başladılar bu konuda. Minimalist yaşam köyleri kurulmaya başlanacak. Umarım çok yakın zamanda gerçekleşir. Biz de gidip görürüz. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Umarım bu videomda da bir takım sorularınıza ışık olabilmişimdir. Kendimce cevaplayabilmişimdir. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve like butonuna basmayı unutmayın. Hoşça kalın.